Bu videoda sizlere podcast videoları yapmanın en kolay yollarından birini göstereceğim. Bunu yaparken notebook elemi nasıl kullanabileceğinizi de göstereceğim. İlk örnekle başlayalım, sonrasında hızlı bir şekilde yapılışa geçelim. Bugünkü konuğumuz YouTube'un CEO'su Neil Mohan. Hemen ilk soruyla hızlı bir başlangıç yapalım istiyorum. Tabii hemen başlayalım. YouTube'da yapay zeka ile üretilen videolar hızla artıyor. Sizin yapay zeka içeriklerine yaklaşımınız nasıl? YouTube için önemli olan videonun yapay zeka ile yapılmış olması değil, izleyicinin videoyla ne kadar etkileşim kurduğu. Kaliteli ve faydalı içerik her zaman öne çıkar. Peki içerik üreticileri yapay zeka kullanırken nelere dikkat etmeli? Yapay zekayı süreçleri hızlandırmak için bir araç gibi görmeliler. Yaratıcılığın yerini alacak bir şey gibi değil. Kendi seslerini ve özgün bakış açılarını korumaları kritik. Sorularımı cevaplandırdığın ve yayına katıldığın için çok teşekkürler Neil. Asıl ben teşekkür ederim. Kanalında başarılar dilerim. Evet, bu tarz podcast videolarını nasıl yapabileceğinizi anlatmaya başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben Ülviye Suna, kanalımda yapay zeka, YouTube kanal büyütme ve ek gelir fikirleriyle ilgili videolar paylaşıyorum. Eğer ilginizi çekerse videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hemen Joge'ye giriş yaparak adım adım AI podcast videolarını yapmaya başlayabiliriz. Sizler de ücretsiz bir şekilde kredi kartı gerekmeden Joge'ye giriş yapabilirsiniz. Girer girmez sizlere de bir kredi verecek. Onunla da platformu kolay bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Hemen Gmail'imle giriş yapıyorum. İçeriye girdikten sonra biz tabii ki video podcast oluşturacağız. Bu alanı kullanacağız ama şöyle bir size diğer özelliklerini göstermek istiyorum. Avatar kullanabileceğiniz her türlü işte baby talking avatar ya da bir fotoğrafı konuşmaya çevirme gibi ya da bir URL'den video oluşturma gibi ürün videoları oluşturmakla ilgili reklam yapacaksanız eğer ürünlerinize her türlü video oluşturmakla ilgili Jog AI kısmında çeşitli alternatifler var, kullanabilirsiniz. Hemen video podcast kısmına tıklayıp giriş yapıyorum. Burada karşınıza önce iki seçenek çıkıyor. Bir tanesi Generate Script, diğeri de Upload Script and Audio kısmı. Şimdi Generate Script kısmında zaten siz herhangi bir konu yazıyorsunuz. Jog AI sizin yerinize oluşturuyor. Tabii burada oluştururken kaynak bir YouTube linki, X linki vesaire verebilirsiniz. Bunun dışında kendi dosyanız varsa yine buradan yükleyebilirsiniz ve bu yüklediğiniz dosyaları İngilizceden tutun, Türkçe, Arapça herhangi bir dilde istediğiniz gibi dönüştürebilirsiniz videoya. Burada tabii ki 5 dakikaya, 12 dakikaya ve 17 dakikaya kadar seçenekler var. Bu da en güzel kısmı sanırım. Şimdi 5 dakika seçili. Burada ilk yapacağımız şey notebook elem kısmını da göstermek istiyorum sizlere. O yüzden Upload Audio kısmını kullanacağız biz. Ama tabii ki önce notebook eleme geçiş yapalım. Notebook elem kısmını daha önce kullandıysanız zaten hakimsinizdir. Hemen Create New deyip başlıyorum. Şimdi burada bize çeşitli kaynak dosyalarımızı, linklerimizi yüklememizi istiyor. Ben 2 tane link yükleyeceğim. Web sitesi linki. Burada seçimimi yaptım. Doğrudan linklerimi yapıştırıyorum. Insert diyorum. Bu linklerim de yapay zekanın toplumda yarattığı işsizlik kaygısıyla ilgili 2 tane makale. Hemen kısa bir özetini oluşturdu. Yine Türk toplumu ve yapay zekaya dair görüşlerle ilgili. Şimdi aşağıda zaten hakimseniz biliyorsunuzdur. Buraya herhangi bir şey yazarak ben bu metni hangi perspektifte değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Hemen aşağıda da bana otomatik olarak seçenekler sunuyor burada. Sorular var. Mesela burada Türk toplumunun yapay zeka ile ilgili farkındalığı nasıl şeklinde. Mesela bu 3. seçenekte daha genel, daha böyle işsizlik temasında. Hemen şunu seçiyorum. Bana bu 2 kaynağı da değerlendirerek bu perspektifte bir metin oluşturacak. Ama burada oluşturduğum metin gördüğünüz gibi İngilizce. Ben bu İngilizce olması önemli değil. Bizim bu metni zaten bir podcast sesine çevireceğiz. Hemen sağ tarafa bakmanızı istiyorum. Burada farklı seçenekler var. Şimdi buradaki yaptığı özeti diyeyim. Ses dosyası şeklinde oluşturmasını isteyeceğiz. Tabii farklı alternatifler de var. Yani bir Mindwave şeklinde, video şeklinde ya da işte bir quiz şeklinde, infografik şeklinde dönüştürebilirsiniz. Hemen şu düzenle alanına tıklayacağım. Burada İngilizce seçili. Ben Türkçe yaptıracağım için doğrudan Türkçeyi seçiyorum. Short formatına geçiş yapıyorum. Kısa bir şey yeterli. Bu deep dive kısmında 2 host'un konuşma şeklinde ilerleyeceğini belirtiyor. Bunu da seçmem gerekiyor burada. Hemen şu alt kısmında da konuşmacıların neye odaklanması gerektiğiyle ilgili ufak bir brief verebiliyorum. İşsizlik ve kaygısı diyelim. Generate diyorum. Test dosyası hazır, hızlıca bir dinleyelim. Bu hafta gönderdiğiniz kaynaklar çok ilginç bir çelişkiyi ortaya koyuyor.
Yapay zekadan dolayı işimizi kaybetmekten ciddi şekilde korkuyoruz ama aslında neyden korktuğumuza dair pek bir fikrimiz yok gibi. Ipsos'un araştırmasına göre toplumun neredeyse 1/3 yani %31'i yapay zeka yüzünden işsiz kalacağına inanıyor. Bu oldukça yüksek bir oran. İşte işin gerçekten ilginçleştiği yerde tam olarak burası. Korku büyük Evet. ama bu korkunun temelindeki teknoloji hakkındaki bilgi neredeyse sıfır. Kaynaklara göre Şimdi hemen bu dosyayı indirelim. Download diyorum. Joge'ye geçiş yapalım. Burada şimdi dosyamızı buraya yükleyeceğiz. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var. Burada MP3 formatını destekliyor. Ama bizim Notebook LM'den indirdiğimiz dosya MP4A dosyası. Bunu o yüzden MP3'e çevirmemiz gerekiyor. Bunun için internetten Convert araçlarını da kullanabilirsiniz. Ya da CapCut gibi bir aracı kullanıyorsanız dosyayı önce buraya yükleyip ardından sadece MP3 formatında indirebilirsiniz. Şimdi dosyamı ben CapCut'ta hem biraz kısalttım hem de MP3 formatına çevirdim. Doğrudan yüklüyorum. Dosyayı kısaltmamın nedeni daha hızlı ilerleyebilmek ama tabii ki en başta söylediğim gibi burada hatta paketler içerisinde 30 dakikaya kadar podcast videoları oluşturabiliyorsunuz. Dosya yüklendi. Doğrudan Next'e tıklıyorum. Şimdi biz buradaki iki sesi, Notebook LLM'den aldığımız iki sesi kullanacağız. O yüzden burada herhangi bir ses seçmemize gerek kalmayacak. Sadece avatar seçeceğiz. Burada hazır avatarlardan da ilerleyebiliriz. Ama dikkat etmemiz gereken konu şu. Biri kadın, biri erkekti. Yani o formattaki buradaki hazır template'lerden birini seçip ilerleyebiliriz. Bu arada bu talk show kısmı, multi karakter kısmına baktığınızda bu tarz formatlarda da seçenekler var. Mesela şu seçenekle ilerleyebiliriz. Onayladım ve render diyorum. Videonun hemen aşağıda oluşturmaya başladığını görüyoruz. Benim daha önceden yaptığım bir deneme de var. Bunun dışında trending olarak gösterdiği örnek videoları da yine burada izleyebilirsiniz. Bizim videomuzda oluşmuş. Hemen izleyelim. Bu hafta gönderdiğiniz kaynaklar çok ilginç bir çelişkiyi ortaya koyuyor. Yapay zekadan dolayı işimizi kaybetmekten ciddi şekilde korkuyoruz ama aslında neyden korktuğumuza dair pek bir fikrimiz yok gibi. Ipsos'un araştırmasına göre toplumun neredeyse 1/3 yani %31'i yapay zeka yüzünden işsiz kalacağına inanıyor. Bu oldukça yüksek bir oran. işte işin gerçekten ilginçleştiği yerde tam olarak burası. Korku büyük Evet. ama bu korkunun temelindeki teknoloji hakkındaki bilgi neredeyse sıfır. Kaynaklara göre İnsanların %42'si yapay zeka terimini duymuş ancak bu grubun da yani duyanların da %71'i konuyu sadece ismen bildiğini söylüyor. Sadece ismen. Evet. Yani ortada devasa bir bilgi boşluğu var ve bu boşluğu da doğal olarak kaygı dolduruyor. Bu rakam inanılmaz. Yani neredeyse her iki kişiden biri adını duyduğu bir teknolojinin tek bir örneğini veremiyor, öyle mi? Aynen öyle. Araştırmada Neyse ki bizler verebiliyoruz deyip yani o %71'lik kısımda olmadığımızın altını bir kez daha çizip Jogeya ile farklı birkaç tane daha podcast videosu yapalım. Hemen şimdi bir adım geri gideceğim. Başa döneceğim yani. Tekrar video podcast kısmına dönüş yapıyorum. Bu sefer bir script yükleyeceğim. Yüklediğim script en başta size izlettiğim videonun scripti. O adımları da görelim istiyorum birlikte. Bir Word dokümanı yükledim. Bu arada Word dokümanınızın nasıl olması gerektiğini şurada See Example kısmında görebilirsiniz. Next diyerek devam ediyorum. Şimdi script'im hemen yan tarafa geldi gördüğünüz gibi. Şimdi burada script'te oynamalar yapabilirim. İstediğim gibi. Mesela işte sadece bugünkü konuğumuz diyerek başlasın. Hemen başlayalım vesaire diyor. İstemediğiniz yerleri mesela doğrudan silebilirsiniz. Tıkladığınızda silme butonu aktif hale geliyor. Bu arada karşılıklı konuşma olduğu için bu iki satırı da silecek. Hemen mesela şunu silelim. Mesela şunu da silelim. Böyle daha kısa bir metin olsun. Şimdi buradaki scriptinize son düzenlemeleri yaptıktan sonra buradaki hazır template'lerden birini tercih edebilirsiniz. Az evvel seçtiğimiz multi karakterlerde doğrudan kameraya baktıkları için bana biraz yapay geldi. O yüzden talk show tarafı sanki daha iyi. Şimdi burada kendi podcast avatarımızı nasıl oluşturabileceğimize bir bakalım istiyorum. Öncelikle ben videoyu oluştururken Create New kısmına tıklayıp burada aslında konuşmacılara ait birer fotoğraf giriyorsunuz. Evet, avatarları yükledim. Birincisi kadın ve ses seçeceğiz. Burada seçiminizi işte female olarak ya da metninizin diline uygun bir şekilde
dili de belirleyip seçenekleri süzebilirsiniz. Ancak ben kendi sesimi burada klonladım. My Voice kısmına geçiş yaptığımda burada direkt kendi sesimi görüyorum. Bu arada yeni bir ses klonlamak istediğinizde Create New Voice diyorsunuz. Aynı zamanda burada ister işte bir YouTube videonuzun, ister bir ses dosyanızın maksimum 3 dakikaya kadar örneğini buraya yükleyip yüklediğiniz dosyanın dilini seçip Create Voice Clone demeniz yeterli. Şimdi burayı kapatıyorum. Kendi sesimi seçtim. Confirm dedim. Konuşma metnim Türkçe olduğu için Türkçe'ye uygun farklı bir ses seçeceğim avatarım için. Sesleri dinleyerek Başlamanın en iyi zamanı dündü. beğendiklerimden birini seçip ilerleyebilirim. Şunu seçelim doğrudan. Hemen onaylayalım. Şimdi burada avatarıma bir isim vermem gerekiyor. Şimdi bu alanda da hazır temalar sunuyor sizlere. Bunları beğenmediğiniz takdirde bu arka planları şurada bir prompt alanı var. Buraya oluşturmak istediğiniz arka planı tarif ettiğinizde size Jog.ai bir arka planda oluşturabiliyor. Şimdi ben hazır temadan ilerleyeceğim. Mesela şu office formatını seçelim. Generate Preview diyorum. Şimdi burası 8 tane alternatif oluşturdu bizlere. Bunlardan en beğendiklerimizi seçip ilerleyebiliriz. Ya beğenmediysek Generate More diyebiliriz. Şimdi biraz yaklaştıracağım daha net gözükmesi için. Gördüğünüz gibi ekranın ikiye bölünmüş halini görüyorsunuz. Burada oturan bir pozisyonda. Sanki şu daha iyi. Hemen şunu seçiyorum. Şimdi avatar oluşturmak için 4 kredi düşecek. Buna dikkat edin. Yani hazır avatarlardan da ilerleyebilirsiniz denemek istediğinizde. Generate Avatars diyorum. Submit diyorum. Avatar oluşturmaya başladı. Bunu oluşturması yaklaşık 5 dakika kadar sürebilir. Bilginiz olsun. Avatarımız hazırlandı. Şimdi görüyorsunuz buraya yüklendi. Şimdi bunu seçtikten sonra tek yapmamız gereken şey tüm kontroller, metinleriniz, sesiniz vesaire seçimleriniz hazırsa render demek. Render dedikten sonra doğrudan videoyu, podcast videosunu oluşturmaya başlıyor. Evet, podcast videomuz hazırlandı. Hemen bir bakalım. Bugünkü konuğumuz YouTube'un CEO'su Neil Mohan. Hemen ilk soruyla hızlı bir başlangıç yapalım istiyorum. Tabii hemen başlayalım. YouTube'da yapay zeka ile üretilen videolar hızla artıyor. Sizin AI içeriklerine yaklaşımınız nasıl? YouTube için önemli olan videonun AI ile yapılmış olması değil, izleyicinin videoyla ne kadar etkileşim kurduğu. Kaliteli ve faydalı içerik her zaman öne çıkar. Sorularımı cevaplandırdığın ve yayına katıldığın için çok teşekkürler Neil. Asıl ben teşekkür ederim. Kanalında başarılar dilerim. Neil'a bayağı kalın bir ses seçmişim. Onun dışında şunu da göstermek istiyorum. Hem altyazıyı görüyorsunuz değil mi? Yani otomatik bu şekilde her oluşturduğu podcast'te bir altyazı ekliyor. Ancak ilerleyen zamanda Jog.ai bunun için de bir seçenek sunacaktır. Ya farklı altyazılar oluşturmayı önerecektir ya da altyazısız versiyonunu indirme seçeneği de sunacaktır. Videonuzu indirip YouTube'a yüklemek istediğinizde ise yapmanız gereken hemen şu 3 noktadan download seçeneğini işaretleyip video seçeneğini indirmek. İsterseniz ses dosyasına ihtiyacınız varsa sadece MP3 formatında da indirebilirsiniz. Şimdi bir de YouTube video linki paylaşarak bir script oluşturmasını isteyelim. Bu sayede Jog.ai'nin aslında bir script'i nasıl oluşturulduğunu göstermek istiyorum sizlere. Tekrardan başa dönüyorum. Video podcast kısmına tıklıyorum. Bu sefer Generate Script'e geliyorum. Burada Paste Link kısmına tıklıyorum ve kendi videolarımdan birinin linkini yapıştıracağım. Hemen onaylıyorum. Türkçe seçeneğiyle ilerliyorum. Next diyorum. Videonun scriptini kullanarak bana bir podcast scripti oluşturacak. Şimdi scriptimiz oluşturuldu. Burada yapmanız gereken şey bu scriptleri çünkü kendi yorumladı, düzeltti. Videoda scripti birebir alıp kullanmadı. Burada son düzenlemeyi sizin yapmanız gerekiyor. Ardından şunu fark ettim. Az evvel Jog.ai bir altyazı oluşturulduğunu belirtmiştim. Bakın şurada aslında bunu kapatmamız bizim elimizdeymiş. Şimdi bunu kapattım. Altyazı oluşturmayacak. Bunun dışında metinde ben şu anda oynamıyorum. Aşağıdaki hazır avatarlardan seçip ilerlemek istiyorum. Mesela şunu seçelim. Her şeyi belirledikten sonra render diyorum. Evet, video hazır. Hemen bakalım sonuç nasıl olmuş. Her sabah o alarm çaldığında tavana bakıp bugün gidip istifamı vereceğim ve bir sahil kasabasına yerleşip sadece bilgisayarımla çalışacağım diyen kaç kişi vardır sence? Sanırım modern çağın en büyük fantezisi bu. Beyaz yakalı hapishanesinden kaçış. Kesinlikle milyonlarcadır.
Sosyal medya sağ olsun, herkesin elinde bir laptop, önünde bir latte, fonda deniz manzarası. Ama o karenin arkasında görünmeyen devasa bir kaos var. İnsanlar o özgürlük fikrine o kadar aşık oluyor ki aslında neye evet dediklerini, daha doğrusu neye hayır dediklerini tam tartamıyorlar. İstifa etmek bir dilekçeye bakıyor ama sonrası. İşte orası tam bir mayın tarlası. Kesinlikle. Evet. Yaklaşık 7 dakikalık bir podcast videosu oluşturduk. Korkmayın, bunun hepsini size izletmeyeceğim. Ama gördüğünüz gibi Jok AI sayesinde bir linkten, bir Word dosyasından, PDF dosyasından ya da aklınızdaki herhangi bir fikri ona anlatarak kolay bir şekilde podcast videoları oluşturabilirsiniz. İster kendi avatarınızı kullanabilirsiniz, isterseniz de hazır avatarlardan yardım alabilirsiniz. Jok AI'yi ücretsiz bir şekilde denemek için açıklamaya bıraktığım linkten hemen giriş yapabilirsiniz. Eğer bu tarz videoların devamı gelsin isterseniz bunu benim anlamam için videoyu beğenip hype'lamayı ve tabii ki henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın.